Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle bu güzel şalın yapımını paylaşacağım. Ama videoya geçmeden önce ilmek sayıları ve ölçüleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben şalıma 113 ilmekle başladım ve 4 milim şişle ördüm. Ama sizin eliniz çok gevşekse 3,5, eliniz çok sıkıysa 4,5-5 milim şişe kadar örebilirsiniz. Bu sizin elinizin ayarına göre değişir. Ve gerdirme yaptım ama gerdirme yapmak istemiyorum, ben gerdirme işini bilmiyorum derseniz de etollerde buhar ütüsü de kullanılabilir ve modelimiz zaten kendiliğinden bu şekilde kenarlarda girinti çıkıntılı olur. Hani gerdirme yapmak istemeyenler için de ütünün en düşük ayarında ütüleyerek kullanabilirsiniz. Şalıma dediğim gibi 113 ilmekle 4 milim şişle başladım. Eninde 11 yaprak modelimiz var. Yani bu şekilde saydığımızda 11 yaprak oldu. Boyunu da yaparken bu yaprakları saydım. Kenarında tamamladıkça çıkan bu girinti çıkıntıları sayarak 15 yaprağı tamamladıktan sonra uç modelini ördüm ve şalımı tamamladım. Çok güzel, çok zarif, şık bir ürün oldu. Sadece şal olarak düşünmeyin. Atkı olarak da kullanılabilir ve bu modelle hırkalar, yelekler de yapılabilir. Bakalım dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Ben şişime 33 ilmek attım. 2 şişime birden atmamın sebebi de şalı ütülediğimizde ya da gerdirme yaptığımız zaman alt kısmında kasma olmasın diye. Çünkü ilk başladığımız sıra tek şişe attığımızda biraz sıkı oluyor ve ben de bunu sevmiyorum, bu görüntüyü. O yüzden bu şekilde 2 şişe birden atıp sonra şişin tekini çıkarıp öyle başlıyorum. Bugün sadece 3 yaprak modelini çalışacağız birlikte. Modelin kurulumuna hemen başlıyoruz. Ters sırasında hiçbir işlem yapmadan doğruca modele başlıyoruz. Örneği kurarken şalın her iki kenarında da 2 ilmeğimi düz örerek kenar ilmeklerini şalın sonuna kadar devam ettiriyorum. 2 ilmek düz ördüm. Başını doladım. Yani bir artırma yaptım. 3 ilmeği birlikte kestim. Tekrar bir artırma yaptım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım ve 3 ilmeği birlikte kestim. Burası bizim şalımızın başlangıç kısmı. Yani 2 ilmek ördük. 3 ilmeği birlikte kestik. 3 ilmeği düz ördük. 3 ilmeği birlikte kestik. Şimdi yaprağın geniş kısmı olan 11 ilmek düz örgü öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan 11 ilmeği düz öreceğiz. Bir artırma. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Yani şişimin başına ipi doladım. 3 ilmeği birlikte kestim. Tekrar doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar dola. Tekrar 3 ilmeği birlikte kestim. Başını doladım ve kenar ilmeğim olan 2 düzümü örüyorum. Örgünün arka kısmında hiçbir işlem yapmıyoruz. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arka sırasında. Ters sırasını ördüm. Yine ön sırasındayım. 2 düzümü ördüm. İlmek artırdım. 3 ilmeği birden kestim. Başını doladım. Yani bir artırdım. Tekrar 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar doladım. Tekrar 3 ilmeği kestim. Ve yine bir önceki sırada olduğu gibi 11 ilmeği hiçbir işlem yapmadan düz örüyorum. Modeli ilk kurarken 3 sırayı aynı şekilde örüyoruz. Yani bu ikinci sıramız. Bir sıra daha. Şimdi bu ikinci sırayı tamamlayacağım. Tersini öreceğim. Düz yüzünden tekrar yine hiçbir işlem yapmadan aynı şekilde örüp 4. sırada modeli kurmaya birlikte başlayalım. Ben 3 sırayı da tamamladım. İlmeklerimizi attık, modeli kurduk ve 3 sırayı hiçbir değişiklik yapmadan ördük. Şimdi
Yine 2 ilmek düz örüyorum. Bir dola, 3 kez bir dola. Bu 3 kez bir dola kısmı şal boyunca devam edecek. Yaprakları arasına alacak şu şekilde, şu kısımlar şal boyu devam eden bir dola, 3 kez bir dola kısmı. Şimdi 3 ilmeğimiz vardı. Oradan yaprağımızı artıracağız. Yani bir düz ördüm, bir artırdım, bir düz, bir dola, bir düz ve bir dola. 3 ilmeği kes, dola. Şimdi bu 11 ilmek kısımda da yaprağı kapatacağız. Yani yaprağın bir tanesi kapanırken bir tanesi büyüyecek, açılacak. Başını doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Başını doladım. 3 ilmeği kes, dola, bir düz, dola, bir düz, dola, bir düz. Tekrar 3 ilmeği kestim, doladım ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Ters sırasını örüp geliyorum. Yine modelin ön yüzündeyiz. Ve yine 2 ilmeğim düz ve ben ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Başını doladım. 3 ilmeği kestim. Tekrar başını doladım. 1, 2 ilmeği düz ör, bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 ilmeği düz ördüm. Bu şekilde görünüyor. Tekrar bir artır. 3 kez 1, 2, 3. Bir önceki sırada 4 düz ördükten sonra kesmiştik. Şimdi 3 ilmeği düz ördüm ve sırada gelen 3 ilmeği de birlikte kesiyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 ilmek düz. Yani bu şekilde ortadan kapata kapata yaprağımızı kapatacağız. 3 ilmeğe kadar düşecek. Bir, 2 ilmeği düz ördüm. Dola, bir düz dola, 1, 2 ilmek düz. 3 ilmeği birden kestim. Dola, 1, 2 ilmek düz. Arka sırasını örüp geliyorum. Bir sonraki sırada yine 2 ilmek kenar ilmeği, dola, 3 ilmeği kes, dola, 1, 2, 3 düz. Her seferinde artırıyoruz. Yani yaprağımızın orta merkezinden önce bir düz dola yapmıştık. Sonra 2 düz dola. Şimdi bu sırada 3 ilmeği düz ördüm. Bir dola, bir düz, bir dola. Şimdi tekrar 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Başını dola. 3 ilmeği kes. Şimdi bir önceki sırada 3 düz ördükten sonra kesmiştik. Şimdi de başını dola. 1, 2 ilmeği ör. Ortadaki 3 ilmeği birlikte kestim. 1, 2 düz. Zaten yavaş yavaş şekil almaya da başlıyor. Yaprağımızın bir açılırken bir diğeri de kapanmaya başlıyor. Dola. 3 kez dola. 1, 2, 3 düz dola. 1 düz dola. 1, 2, 3 düz dola. 3 ilmeği kes, dola, 2 kenar ilmeğim. Sanırım anlaşılıyordur. Yine takıldığınız yerler olursa bana Instagram'dan ya da yorumlardan yazarsınız ve bir arka sırayı öreyim. Bir sonraki sırada görüşelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. 2 kenar ilmeğimi ördüm. Bir dola 3 kez. Tekrar bir dola. Bu kez 1, 2, 3, 4 dola. 4 düz ör, bir dola. Yani yaprağımız büyümüş oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4 düz. Başını doluyorum. 3 ilmeği birden ör, dola. Bu kez bir düz. 3 ilmeği kes ve bir düz. Fark ettiyseniz
Başta kurduğumuzda yaprağın bu kısmı, dar kısmı 3 ilmek, burası 11 ilmekti. Şimdi yaprağımızı kapattık, 3 ilmeğe düştü ve burası genişledi, 11 ilmek oldu. Devam ediyorum. Başını doladım. 3 kez dola. 1 2 3 4 düz, başını dola, 1 düz, başını dola, 1 2 3 4 düz. Tekrar dola, 3 kez dola ve 2 düz. Arka sırasında bütün ilmekleri ters ördüm ve örgümüzün ön yüzündeyiz. 2 kenar ilmeğimi ördüm, 1 artırdım, 3 kestim. Tekrar bir dola, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek düz ördüm. Yani ilk kurulumdaki sayılara geldik ama bu kez yaprakların yeri değişti. Yani ilk başladığımızda 3 ilmekle ve burada 11 ilmekle başlamıştık. Buradaki 3 ilmeği artırdık. Yaprağımız büyüdü. Burada da 3 ilmek kaldı. Şimdi yaprakların yeri değişiyor. Ve 3 sıra bu şekilde ilk başladığımız gibi örmeye devam edeceğiz. Tekrar doladım. 1 2 3 düz dola, üçünü kes, dola, 1 2 3 4 5 6 7 10 ve 11 ilmek düz ördüm, başını doladım, 3 kestim, dola, 2 kenar ilmeğimi ördüm. Ters yüzünde yine hiçbir şey yapmadan devam ediyoruz. Örneğin ön yüzünde 2 kenar ilmeğim, başını doladım, 3 kez dola, yine 11 ilmek düz örüyorum. Zaten artık model kendini belli etmeye başladı. Tekrar dola, 3 kez dola, 1 2 3 düz. Tekrar dola, 3 kez dola, 11 ilmek düz örüyorum. Ve bu ikinci sırası olmuş oluyor. Modelin başındaki gibi bu kısımda da yaprağı tamamladığımızda 3 sıra hiçbir işlem yapmadan olduğu gibi gördüğümüz ilmekleri örüyoruz. Ön yüzüne geldim. Yine 2 ilmek düz dola, 3 kez dola, 1 2 3 6 7 8 11 ilmek düz ördüm, dola, 3 kez dola, 1 2 3 ilmeği düz ördüm, yine 11 ilmek düz. Her zaman ördüğüm şişlerim olmadığı için elim alışamadı gibi oldu. İlmekleri alırken zorlanıyorum. Şimdi ters sırasını örüp gelelim. Şimdi ön sıraya geçtik. Bu kez burada yaptığımız işlemi burada yapacağız. Yani ortasından bu yaprağımızı kapatırken buradaki yaprağımızı açarak modeli ilerletmiş olacağız. Yine kenar ilmeklerimi ördüm. Dola, 3 kez dola ve 4 ilmek düz örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi birlikte düz kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Başını doladım. 3 kestim. Başını doladım. Bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Yani ilk model kurulumundaki sayılara döndük.
Tekrar doladım. 3 ilmeğimi kestim. Doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Ve kenardaki 4 düzümü de ördüm. Dola, 3 kez dola. Yine örneğimin ön yüzündeyim. 2 ilmek kenar ilmeğim. 3 ilmeği kestim. Dola, 1, 2, 3 ilmek düz ördükten sonra ortadaki ilmeğimi kestim ve tekrar 3 ilmek düz ördüm. Dola, 3 kez dola. Bu kez yaprağımız yine büyüyor. 1, 2 ilmek düz ör, dola, bir düz dola ve tekrar 2 ilmeği düz ördüm. 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimi kestim ve devamındaki 3 ilmeğimi de düz ördüm. Dola, 3 kez dola. 1, 2. Ön sıramızda yine 2 düz dola, 3 kez dola, 1, 2 düz, 3 ilmeği birlikte kes. Tekrar 1, 2 düz. Başını doladım. 3 kestim, dola. Bu kez 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 dola, 1 düz, tekrar 1 dola. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi ajur kısmı dola, 3 kez dola yaptım. Tekrar 2 ilmek düz. Ortadaki 3 ilmeğimi kestim ve 2 ilmek düz ördüm. Dola, 3 kez dola. Modelin ön yüzündeyiz. Gördüğünüz gibi yaprağımız tekrar kapanmaya başladı. Diğer yaprağımız da büyüyor. Artık buraya kadar ördüğümüz zaman zaten elimiz alışmış olur modele. 2 kenar ilmeğimi ördüm. 3 ilmeği birlikte kestim. Bu kez bir dola, 3 kez ve 1 ilmeği düz ördüm. 1 dola, 1 düz, 3 kez 1 düz. Dola, 3 kez dola, 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Dola, 1 düz dola, tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Yine ajur kısmındayım. 1 düz, 3 kez ve 1 düz. Dola, 3 kez dola. 2 düzümü ördüm. Bu şekilde oldu. Yani yaprağımız baktığımız zaman ortadan kesme üçlü kestiklerimiz 1, 2, 3, 4 tane olduğu zaman yaprağımız tamamlanmış oluyor. Ve 3 sıra hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Ve sonra tekrar dola, bir düz dola diyerek yaprağı artırıyoruz. Ve model bu şekilde devam ediyor. Ben arka sırasında geliyorum. Yaprağımı tamamladım. Şimdi 3 sıra ilmekleri geldiği gibi gelişine göre öreceğiz. Yani ne yapacağız? Dola, 3 kez dola, 3 düz, yine ajur kısmı devam edecek. Bu şekilde 3 sıra öreceğiz. Dola, 3 kez dola, 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3 kez dola ve 11 ilmek düz örüyorum. Üç kez dola. Bu şekilde 3 sırayı tamamladıktan sonra uç modeline geçeceğiz. Uç modelini anlatmaya geleceğim arka sıralarını ve diğer sıraları ördükten sonra, ama önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi başlarken bu uçta
3 düz ve sonra 11 düz olarak bu şekilde başladık. Bitirirken de yine aynı şekilde örüp, yani 3 düz olduğu zaman başta da sonda da aynı olması gerekiyor. Uç kısımlarının eşit olması için. Bakın burada bu şekilde 3 düzle yaprağımızın başlama şekli. Burada da aynı şekilde başladığı gibi bitmiş. Buna dikkat edersek şalımızı sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. Ben şimdi uç kısmına başlamak için diğer sıralarımı tamamlayıp geliyorum. Evet örgü severler, şalımızın yapraklı kısımlarını tamamladık ve şimdi uç kısımlara geçtik. Bu sıralara başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Düz ördük, ön yüzünde düz, arka yüzünde ters ördük hiçbir işlem yapmadan, ama uç modelini örerken ön sıralarda da arka sıralarda da ters örgüyle devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi birlikte ters kesiyorum ve 3 ilmek ters örüyorum. Alttaki yaprağımızın orta ilmeğine geldik. Burada dola, bir düz, dola ve tekrar 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters ördükten sonra 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Ve tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm. Yani bir dola bir düzden sonra burası 3 6 9 ilmek, bu kısmı, bu ters kısımlar 3 3 3 şeklinde, yani 3 ters 3 kes ve 3 ters şeklinde örülüyor. Sonra da dola bir düz dola ördüğümüzde bu ucundaki bu sivriliği kendiliğinden oluşmuş oluyor. Biz başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Tekrar dola bir düz dola ve 3 ilmek ters ördüm. Ve 3 ilmeği ters kestim. Tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm. Yine dola bir düz dola örüp sıradan gelen 3 ilmeği ters örüyorum. Kenarlarda da 2 ilmeği birden kesiyorum. Çünkü 3 ilmek sığmıyor. Yani modelin eşit ve orantılı olması için kenar ilmeğimi düz ördüm. Ters yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Doladığımız, artırdığımız ilmekleri de, diğer ilmekleri de hepsini ters örüyorum. Şalı örerken ilk ucunu bu şekilde örüyoruz. Diğer ucunu da ilmek çıkarıp devam ettiğimizde iki ucu da eşit bir şekilde güzel bir şal oluyor. Dediğim gibi sadece şal değil, yelek, hırka, atkı, pek çok yerde kullanabileceğiniz bir model. Örmesi de zevkli ve kolay. Benim diğer şallarım şeme kartıyla örülüyor ama bu modeli öğrenip karta bakmadan tamamlayabilirsiniz. Birinci sırasını bitirdim. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk 2 ilmeğimi ters ördüm. Yine 1 2 3 ilmek ters ördüm. Dola, bir düz dola ve 3 ilmek ters örüyorum.
Bir önceki sırada burada 3 ilmeği birlikte kesmiştik. Onun önünden ve sonundan birer ilmek, yani toplamda 3 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 dola, bir düz dola, yine 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmeği kestim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Hep aynı noktada 3 kez yapıyoruz terslerde. Dola, bir düz dola, tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bu kez kenarda 2 ilmeği birlikte kesiyorum ve bir kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde devam ederek 6 sıra örüyoruz. Yani bu ortada dola, bir düz dola kısımlarında 6 tane ajurumuz olacak. Saydığımız zaman 1 2 3 4 5 ve 6 sıra ördükten sonra son kesme işlemini de gösterelim ve diğer ucuna geçiş yapalım. Şalın uç modelini de 6 sıra tamamladıktan sonra örgümüzü kesip tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm ve bir önceki ilmeğin içinden geçirdim. Ve aralarda bir zincir çekiyorum. Bu sivriliği oluştururken, ütüde ya da gerdirme yaparken kasma yapmaması için her ilmeğin arasına bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bir önceki ilmeğin içinden geçirdim ve bir ilmek düz ördüm. Yani bir zincir çektim. Tekrar sıradakini ördüm, içinden geçirdim ve bir ilmek düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde keselim. Diğer ucuna ilmek nasıl çıkarılır onu göstereyim. Son bir kez daha göstereyim. İlmeğimi düz ördüm ve bir önceki ilmeği onun üzerinden geçirdim ve bir zincir çektim. Tamamlayıp geliyorum. Ben kesme işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi uçları da bu şekilde kendini belli etti model. Ben gerdirme yaptığım için bu şekilde iğneliyorum. Böyle bu uçlarında ve buhar ütüsü veriyorum, ama siz gerdirme yapmak istemezseniz ütünün en düşük ayarında üzerine tülbent sererek belki bu ütü yapabilirsiniz, ya da yine buharı güçlü bir şekilde verip elinizle bu şekilde düzlediğinizde gayet muntazam bir şekilde şalınız tamamlanmış olacak. Şimdi diğer ucu sonradan başlıyoruz ki hani ters düz olmasın diye, bu ucundaki sivriliği, bu üçgen kısımlarını verebilelim diye buradan ilmek çıkararak başlayacağız. Bunun için de bir tığdan yardım alalım. Önce bir sabitliyorum ve ilmek çıkarmaya pardon, örgümüzün bu kısmından sol taraftan başlıyoruz ki ilmeği takarak geldiğimizde örgü yönü yine sağdan devam etsin diye. İlmek çıkarırken dikkat etmemiz gereken şey ilmeklerin sayısının eksik ya da fazla olmaması. Bunu da sayarak takip edebiliriz. Nasıl? Mesela iki ilmek kenar ilmeğimiz şal boyunca devam etmişti. O yüzden kenardan 2 ilmek çıkarıyorum. Ekranda görünüyordur umarım. Ve şişime takıyorum. 3 kez vardı, yani 3 ilmeği birden kapattığımız yer. Oraya geliyorum. Her ilmeğin içinden birer tane ilmek çıkarıyorum. Şişime takıyorum.
Bu da 3. ilmeğim. Burada da 3 düz ilmeğimiz vardı. Yine onların içinden 1 2 3 ilmek çıkardım. Yine ajur kısmımıza geldik. 1 2 3 ilmek düz çıkardım. Burası biliyorsunuz 11 ilmekti. Her bir ilmeğin içinden birer tane ilmek çıkarıyorum. Size de sayarak çıkarmanızı tavsiye ederim. Yoksa sayılar karışır, model bozulur. 3 4 5 6 Hemen tekrar saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 11 ilmek. Yine burada ajurların içinden birer tane. Yani sonradan sökmektense baştan sayarak yapmak daha iyi. Çünkü angora ipler yünlü olduğu için sökmesi de zor oluyor ve ben sökme işini hiç sevmiyorum. Her ilmeğin içinden birer tane çıkardım. Ve uç kısmına başlarken diğer tarafta nasıl başlayıp nasıl bitirdiysek burada da aynı yapmalıyız ki simetrik olsun, düzgün olsun. Ben bu modeli bazı yerlerde gördüm, örmüşler. Mesela biz bu yaprağın tam ortasından bir düz bir dola yaptık. Bu sivriliği buraya verdik. Ama bazısı onu bu kenarına yapmış. Böyle değişik olmuş. Yani simetrik durmayan örgü kendini belli ediyor. Siz de başlarken ve bitirirken aynı olmasına dikkat ederseniz muntazam bir şekilde şalınızı örmüş tamamlamış olursunuz. Şimdi ilmeklerimi çıkardım. Yine diğer tarafta olduğu gibi ilk 2 ilmeğimi ters ördüm, birlikte kestim. Yanındaki 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. Yine bakın tam yaprağın orta kısmına denk geldi. Dola, bir düz dola ördüm. Tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm. Ve 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Ve yine 1 2 3 ters ördüm. Dola, bir düz dola. Ve 3 ilmeği ters örüyorum. Ve sıradan gelen 3 ilmeği kestim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet örgü severler, ben şalın diğer ucunu da tamamladım geldim. Burası ilk ördüğümüz sıraydı. Burada diğer sıra. İlmek çıkardığımız için arka kısmı böyle görünüyor.
Burayı da 6 sıra, diğer ucunda 6 sıra yaptığınızda, videoda anlattığım gibi başlayıp bitirdiğinizde çok şık bir şal elde edeceksiniz. Aklınıza takılan, ben şurayı anlamadım, şu konuda yardımcı olur musunuz dediğiniz yerlerde yorumlara yazabilirsiniz ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.